Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Kanalınızda başarılar dilerim. Hikayelerinizi hep takip ediyorum ve ben de size hikayemi anlatmaya karar verdim. Ben Yenice köyünde yaşıyorum. Bizim köyde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın vardı. Şimdi vefat etti tabii. Köyde yaşıyorduk o zaman da. Bu kadının adını vermek istemiyorum. O yüzden Meral diyeceğim. Eşinin adı da Kemal olsun. Bu kadın doğum yaptıktan sonra aklını yitirmişti. Sebebini kimse bilmiyor. Meral abla öncesinde iyi bir insandı. Sessiz, sakin, etliye sütliye karışmayan biriydi. Doğumdan sonra da ne olduysa oldu. Eşini, hatta çocuğunu bile tanıyamaz hale geldi. Bebeğini emzirmiyordu. Hatta bir gün duyduk ki bebeği ağlayınca beşiğinden alıp yere fırlatmış. Mantık kalmayınca o mantığı sağlayan duygu da kalmıyor ne yazık ki. Eşi çok üzgündü. Kadını yalnız bırakamıyordu. Bıraksa mutlaka kötü bir şey oluyordu. Bir gün Meral ablayı babam görmüş. Saat sabahın 5'i. Meral abla elinde bir balta sinirli sinirli gidiyormuş. Babam görünce "Nereye gidiyorsun bu saatte Meral bacı?" demiş. "Suyu kesiyorlar. Kesenleri bulup öldüreceğim." demiş. Babam da korkmuş tabii. Çünkü akli dengesi yerinde değil. Baltayla babama bile zarar verebilir. Babam eve gelince anlattı. O gün Meral abla uzun süre eve gitmemiş. Eşi de endişelenmiş, köye haber saldılar. Meral yok, gören haber versin diye. Babam da sabah gördüklerini anlatmış. Kadını akşama kadar aradılar. En son dağlık bir kısımda ağaçların arasında buldular. Oturmuş oraya, elinde de baltası, sabit bir şekilde yere bakıyormuş. İnsanları görünce kimseyi yaklaştırmamış yanına. Bir süre konuşup ikna etmişler. Sonra da aldılar, eve getirdiler. Bazen iyiydi, yani günaydın deyince cevap verirdi, selam verince alırdı. Ama bazen de sorulan sorulara alakasız cevaplar verirdi veya çok tuhaf şeyler anlatırdı. Bir gün dışarıdaydım, Meral ablayı gördüm. Toprağa oturmuş, arkası bana dönük bir şekilde ve bir şeyler konuşuyor kendi kendine. "Merhaba Meral abla" dedim. Arkaya doğru döndü. O an gördüklerim karşısında dilim tutuldu sanki. Meral ablanın önü hayvan pisliği doluydu ve o bunları yiyordu. Koşarak eve geldim. Hem korktum hem de çok üzüldüm. Anneme de söyledim. "Yazık, Allah yardımcısı olsun" dedi. Bu arada bebeğine de babası bakıyordu. Gece çocuğa zarar vermesin diye rahat bir uyku bile uyuyamazdı hiç. Anlatırdı bize. Çocuğu öldürür ya da alır gider diye bir gözüm hep açık derdi. Bebeği annesinden saklıyor zarar görmesin diye. Adamın yaşadıklarına bakın. Biz de en ufak olayda dertliyiz diyoruz. İnsanlar neler yaşıyor. Meral abla zaman geçtikçe daha kötü olmaya başlamıştı. Elinde hep çöp vardı. Yerde bulduğu şişe, değnek, poşet, pis olan ne varsa eline alır, akşama kadar o çöpleri gezdirirdi. Kokudan yanına yaklaşılmazdı. Tuvalet bilmez, temizlik bilmezdi. Eşi banyo yaptırırdı, akşamına aynı hale gelirdi. Bir gün misafirleri geldi İstanbul'dan. Kemal abinin akrabalarıydı. Hem ziyaret edelim hem de birkaç gün yardım edelim demişler. O gece Meral abla erken uyumuş. Bebeği de uyutunca Kemal abi misafirlerin yataklarını sermek için odadan çıkmış. İşi bitip tekrar odaya döndüğünde o korkunç manzarayla karşılaşmış. Meral abla elinde bir makasla bebeğin üstündeki kıyafetleri kesiyormuş. Bu arada da ninni söylüyormuş. Kemal abi koşup almış bebeği. Diyor ki evde bıçakları bile saklıyorum. Yerini sadece ben biliyorum. O makası nereden bulmuş anlayamadım. Kemal abi o günden sonra daha da tedirgin olmaya başladı. Haklıydı. Meral abla gündüz hep dışarıda olduğu için bazı evlere giderdi.
Evdekiler de onu tanıyıp durumunu bildiği için yemek falan verirdi. O da yemeğini yiyip giderdi. Bir günde bize gelmiş, haberimiz bile yok, balkona oturmuş. Bizim evin girişi bu balkon kısmındandı. Görünce korktum aniden. Meral abla sen miydin, hoş geldin dedim. Gülmeye başladı. Ne oldu, neye gülüyorsun dedim. Siz bu evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Sığmazsınız ki dedi. Tekrar güldü. Öyle korkuttu ki beni, anlatamam. Ne kaç kişisi? Annem, babam, ben 3 kişiyiz işte dedim. Sen görmüyorsun ki dedi. Daha çok kahkaha attı. Bismillah dedim. O da kalktı gitti. Öyle korktum ki annemle babama da anlattım. Onlar da çok korktular. Annem bu kadının göz perdesi açılmış dedi. Bu arada cinlerden de çok korkarım. Kadının böyle bir şeyi kastettiğini anlamıştım ben zaten. Korkum da bu yüzdendi. O gece doğru düzgün uyuyamadım. Ağaç dallarının gölgesinden bile korkuyordum. Aradan zaman geçince korkum da azalmaya başladı. Ama o son olaydan sonra tüm köy için kabus dolu günler başladı. Meral abla bir sabah Kemal abi uyurken bebeği almış evden gitmiş. Kemal abi uyandığında şok yaşamış. Dışarı çıkıp çığlık atmaya başladı. Bu çığlığın sebebinin Meral abla olduğunu biliyorduk. Ama ne olduğunu bilmiyorduk. Hemen koştuk yanına. Kemal abi ağlıyordu. Bebek yok. Bebeği almış gitmiş dedi. Köylüler dört bir yandan Meral ablayı aramaya başladı. Her taşın altına baktılar ama bulamadılar. Ne çocuk ne de Meral abla ortalarda yok. Kemal abi çok korkuyordu. Çünkü Meral'in sesini duymamamız normal. Ama bebek mutlaka ağlardı diyordu. Bu yüzden bebeğin başına bir şey geldiğini düşünüyordu. Biz teselli etmeye çalışıyorduk ama ne kadar becerebilirsek tabii. Jandarmaya da haber verildi ve sonunda kadın bulundu. Meral abla gitmiş, mağara gibi bir yere girmiş. Çocuğu yere koymuş. Kendisi de kafasını duvarlara vurmaya başlamış. Jandarmalar geldiğinde o halde bulmuşlar. Devlet kadını aldı tabii, akıl hastanesine yatırıldı. Kemal abi de bebeğiyle beraber yaşamaya devam etti. Ara ara da hastanede ziyaretine gitti. Sonra duyduk ki hastanede vefat etmiş. Olayların normal şartlarda burada bitmesi lazım. Ama tam tersi oldu. Asıl bundan sonra başladı her şey. Kemal abinin bebeği 1 yaşına girecekti neredeyse. Meral abla öldükten sonra bebekte tuhaflıklar başlamış. Kemal abi uyandığında bebeğin ağzında süt damlaları oluyormuş mesela. Sanki biri süt içirmiş veya emzirmiş gibi. Bazı geceler bebek çok ağlayıp huzursuzlanıyormuş. O zamanlarda odada ninni sesleri duyuyormuş. Bu sesler duyulmaya başladığında bebek rahatlayıp uykuya dalıyormuş. İşte bu gecelerde köydeki hayvanlar da huzursuzlanıyordu. Ahırlardan hayvanların inleme sesleri geliyordu. Biz artık köydeki hayvanlar tuhaflaştığında Meral ablanın ruhunun geldiğini düşünüyorduk. Hatta bir gece bizim köpeğimiz çok ulumuştu. Sabaha kadar susmadı. Kemal abiyi görünce "Yine ninni sesi duydun mu gece abi?" dedim. "Evet" dedi. Bir sürede böyle devam etti ama zaman geçtikçe Kemal abi eve kapandı. Dışarı falan çıkmamaya başladı. Bu sürede annem de haline üzülüp bir tencere yemek yapıp verdi bana. "Götür Kemal abine ver" dedi. Aldım tencereyi gittim evine. Kapıya vurdum, kimse açmadı. Ayakkabılar dışarıdaydı. Evdeydi belli ki. Kapının yanındaki pencereye tıklattım. Yine açmayınca pencereye doğru iyice yaklaşıp içeri baktım. Kemal abi koltukta oturmuş, karşıdaki boş koltuğa doğru bakarak konuşuyordu. Eğildim pencerenin altında, kaldım öylece. Az sonra tekrar baktım, acaba yanlış mı gördüm diye. Doğru görmüştüm. Kemal abi hala aynı şekilde karşısında biri var gibi bir şeyler anlatıyordu. El kol hareketlerinden de belli oluyordu zaten. Ama ses gelmiyordu. Ne konuştuğu duyulmuyordu. Bunu görünce korktum. Tencereyi oraya bırakıp eve doğru koşmaya başladım.
Eve geldiğimde annem halimi gördü. Ne oldu ne bu halin dedi. Anne, Kemal abi kendi kendine konuşuyordu. Çok korktum. Tencereyi de kapının önüne bırakıp geldim dedim. Annem de korktu. Sonra da o adama da bir şey olursa o bebek ne yapacak zavallı dedi. Akşam babama anlattı. Babam da ben bir gidip bakayım dedi. Kemal abinin evine gitti. Aradan 3 saate yakın zaman geçti. Babam öyle geldi. Heyecanla ve merakla sorduk ne konuştun ne oldu diye. Uzun uzun anlatmış babama. İstersen deli de ama ben Meral'i görüyorum. Evden hiç gitmiyor. Benimle konuşuyor. Sanki hiç ölmemiş, hiç delirmemiş gibi. Çok normal bir şekilde çocukla da ilgileniyor demiş. Kısa sürede bu köye yayıldı. Kimse Kemal abinin evine gitmez oldu. Herkes korkuyordu. Arada babamla denk gelirse konuşurdu sadece. Kemal abi iyice iç dünyasına çekilmişti. Kendi halinde yaşamaya başladı. Köylü başlarda korksa da sonrasında arkasından konuşmaya, Kemal kafayı yemiş demeye başladılar. Semra teyze diye biri var hatta, bunu diyenlerden biriydi. Kemal abi hakkında kötü konuşmuş. Hatta rahmetli eşi hakkında da. Bu konuşmalarından 2 gün sonra kadının evinin bir odası büyük bir gürültüyle çöktü. Sanki deprem olmuş gibi. Ama sadece onun evi zarar gördü. Eşiyle beraber evlerini onardıktan kısa süre sonra aynı yer tekrar göçtü. Birkaç günde kabus görünce anlamış Semra teyze, Meral ablanın ruhunun rahatsız ettiğini. Bir daha o konuda ağzını açmadı. Korkudan hiç konuşmadı. Kemal abiyi yolda görünce korkudan yönünü değiştirmeye başladı. Ve o gece. Yine bütün hayvanlar huzursuzlanmıştı. Köyü köpek ulumaları ve hayvanların bağırışları sardı. Sabah olduğunda da pek çok hayvanın telef olduğunu gördüler. Sebepsiz. Bir anda pek çok inek ve tavuk aynı anda öldü. Köylü toplanıp durumu konuşurken herkes bunun Meral ablanın ruhu ile ilgili olduğuna kanaat getirdi. Gidip mezarına bir Kur'an okuyalım, lokum dağıtalım dediler. Ve tüm köy toplanıp mezarı ziyarete gitti. Ama hiçbir şey düzelmedi. Aksine devam etti. En sonunda hoca getirdiler köye. Hoca da Kemal abinin evine gitti. Kemal abiyle konuştular. Ne konuştuklarını kimse bilmiyor. Hiç söylemediler. Ama hoca oradan çıktıktan sonra bebek büyüyene kadar ruh buradan gitmeyecek dedi. Bebeği korumak için geliyormuş. Yapacak da hiçbir şey yokmuş. Sadece o kadın hakkında konuşmayın, adını zikredip çağırmayın dedi. Hocanın elinden bir şey gelmedi anlayacağınız. Biz hiç anmadık adını. Kemal abi herkesle kesti iletişimi. Daha doğrusu köylü korkudan kesti. İnsanlar çekiniyordu, başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Kemal abinin yanındaki evde oturan Leyla abla şahit olduklarını anlattı bana. Bir keresinde Kemal abi bebeği dışarı çıkarmış kapının önüne. Çocuk ağlamaya başlamış. Sonra Kemal abi kendi kendine konuşmaya başlamış. Yanında biri var gibi. O anda ninni sesi geldi kulağıma diyor. Kemal abi bebeği yere koymuş. Sakinleşmiş bebek. Sonra da eve girmişler. Başka bir gün odasının penceresine taş atılmış. Camının önünden hızlı hızlı gölgeler geçmiş. Başka anlattıkları da vardı. Bir günde yağmurlu bir akşam pencereden bakarken karşı evin camında Meral ablayı görmüş. Meral abla da evlerinin penceresinden dışarı bakıyormuş. Göz göze gelince çığlık atmış, kapatmış perdeyi. Bir daha korkusundan o tarafa doğru hiç bakamamış. Bu konular açıldığında ben inanılmaz etkileniyordum. Konuyu kapatmasını söyledim o yüzden. Bizim ne Meral ablaya ne de Kemal abiye bir kötülüğümüz, yanlışımız olmamıştı. Hatta elimizden gelen bir yardım varsa hiç esirgemezdik. Ama yine de korkardık. Çünkü köyde olay yaşamayan kişi kalmamıştı neredeyse. Meryem diye bir teyze vardı mesela. Epey yaşlıydı. Meral'i gördüm, Meral'i diye evden çıktı bir gün. Nasıl korkmuş kadın. Korkudan ölecek neredeyse.
Benzi atmış, suratı bembeyaz. Elleri ayakları tir tir titriyor. Meral ablayı kendi evinin salonunda görmüş. Meryem teyzenin salonunun duvarı fotoğraflarla dolu. Bir tane oğlu vardı Meryem teyzenin. Onun fotoğrafına bakıyormuş Meral abla. Ben o eve girmem tövbe dedi, başka bir şey demedi. Kız kardeşinin evine gitti, bir süre orada kaldı. Kendi evine döndüğünde de oğlunun fotoğrafını bulamamış bir daha. Çerçevesi duruyormuş ama içi boşmuş. Bu olaydan bir hafta sonra da oğlu vefat etti. Köylü giderek korkmaya başladı. Biz bile taşınmayı düşündük ama buna imkanımız yoktu. Meral ablanın ruhu kimin evinde görünse yakın zamanda o evden bir ölüm haberi gelirdi. Bunun için tekrar bir hoca buldular. Ya bu olay çözülecek ya da herkes bu köyü terk edecekti. Gelen hoca 3-4 gün kaldı ve olayı inceledi. Günün sonunda yaptığı yorum hepimizi ürküttü. Meral abla geldiği için biri ölmüyormuş. Yani Meral abla yüzünden olmuyormuş ölümler. O sadece ölecek olan kişi önceden belli olduğu için o eve gidiyormuş. Bu hoca da bu ruhu buradan gönderirsiniz göndermesine ama çok zor olur. Arada çocuk olduğu için göndermek isteyen kişilere zarar verir. Bu çok riskli demiş. Ve Meral ablanın aklını neden yitirdiğinden de bahsetmiş. Meral abla bebeğine hamileyken musallata uğramış hocanın dediğine göre. Bu yüzden aklını yitirmiş. Yaşarken belki hocaya götürseler düzelebilirmiş. Şimdi ise bebeği için buradaymış. Bazı haneler hocadan muska istedi. Hoca onlara muska yazdı. Biz istemedik. Bu olaylar çocuk 5 yaşına gelene kadar devam etti. Ondan sonra ne Kemal abi ne de köylülerden biri Meral ablayı asla görmedi. O çocuk da şimdi kocaman oldu ve bunların hiçbirini hatırlamıyor. Eğer hikayemi paylaşırsanız dinleyicilerden yorum bekliyorum. Bir ruh bu şekilde gelebilir mi? Yoksa o gördüğümüz başka bir şey miydi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim, teşekkür ederim. Hikayemiz buraya kadardı. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.